Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli çok güzel bir 5 şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. 5 şiş patiğe yeni başlayacak olan hanımlar için de gayet ideal bir model diye düşünüyorum. Ben patiğimde siyah ve açık yavru ağzı tonlarında 2 tane patiklik ip kullandım. Şişlerimiz hanımlar 3 numara. Hemen patiğimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık bir patik oldu hanımlar. Yapılışı da gerçekten çok kolay. 5 şiş patiğe yeni başlayacak olan hanımların da rahatlıkla yapabileceği bir model bu. Ben videolarımda genellikle siyah rengi çok tercih etmezdim ama bu defa siyah kullanmak istedim. Böyle araya koymak lazım. Hani niye siyah tercih etmiyorum hanımlar? Özellikle çok da soruluyor. Siyah patiklerde bekliyoruz koyu renkli diye. Videoda çok net görünmediği için hani kameranın ışığından kaynaklamadır nedir bilmiyorum. Siyah çok belli olmadığı için ben genelde açık renkleri tercih ediyordum. Bu defa siyah yapmak istedim. Gayet de hoş, güzel oldu. Sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi yapabilirsiniz. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hiç vakit kaybetmeden hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Her zaman olduğu gibi patiğimize burun kısmından başlıyoruz. 12 ilmek olarak siyah ipimin ucunda şöyle minik bir miktar ip bıraktım. 12 ilmeğimi atıyorum. Ben bu başlama tekniğini hanımlar bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak gösterdim. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 12 ilmeğim olmuş. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde arka yüzde oluyoruz. Örgünün ters tarafında oluyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bu aşamada. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık düz örgü öreceğiz ve 5 şişe geçeceğiz. İlk 6 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şer 6'şer iki şişime paylaştırıyorum yani. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan 3. şişimle çıkaracağım hanımlar. Bakın şu kenardan. İlmeğin iki kanadına birden girerek hemen şuradan. İlk ilmeğimi buradan çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için tığ yardımı ile ilmek çıkartacağım. 3. şişime takıyorum. Burada 2 ilmeğimiz oldu. Bakın 3. şişimizde. Renk biraz koyu olduğu için ben de görmekte zorlanıyorum şu anda. Şu 3. ilmeği başlangıç yerine hanımlar ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Şişimize takıyoruz. 4 oldu. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. 2, 3, 4, 5. Şu 5. ilmeğim. Şu 5. Ve şu kenara giriyorum hanımlar. Yine ilmeğin iki kanadına birden. Buradan da bir adet ilmek çıkartıp şişime taktım. 4 şişimizde de 6'şer tane ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım hanımlar. Örmeye başlıyoruz. Bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi de 2. şişimdeki 6 ilmeğimi örüyorum. 3. şişime geçtim. Şimdi de buradaki 6 ilmeğimi öreceğim. 4. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Böylece bir sırayı tamamlamış olduk. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu: artırma işlemi.
Bu aşamada artırma işlemini patik burnuna baktığımız anda bu sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. Şu anda ilk şişimdeyim hanımlar. Kenarımız hemen bu sağ tarafa düşüyor. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Ardından ikinci ilmeğimin altında, hemen siyah ipten çok zor mu görünüyor? Görünmüyor mu? İkinci ilmeğimin altında ilmeğim var. Onun kenarına şöyle şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim de düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenarımız hanımlar bakın bu sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim hanımlar. Burada da kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan diğer ilmeklerimi de düz örüyorum. Böylece üçüncü şişimde de 7 ilmeğim oldu. Dördüncü şişime geldim. Kenarımız bakın bu sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki ilmeğimin şuradaki kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. Hanımlar böylece 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırdık. Şimdi bir sıra artırdık. Bu sıramızda da 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi artırma yapmadan düz olarak örüyoruz. Hanımlar bir sıra artırma yaparken bir sıra yapmıyoruz. Bunun sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Hanımlar böylece ben de bir sıra 4 şişimdeki ilmeklerimi düz ördüm. Başlangıç yerine geldik. Tekrar artırma yapacağız şimdi. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum öncelikle. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. Her artırmada şişlerdeki ilmek sayıları birer birer artıyor. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Artırmamı yapacağım ardından. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız sağ tarafa düşüyor. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. İlk 3 şişimizde 8'er ilmeğimiz oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim hanımlar. Burada da kenar sol tarafa düşüyor. Yani buraya son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığımı düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra boyunca 4 şişimizdeki 8'er ilmeğimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar ben bu modelimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Modelimi kurdum. Modelimizi hanımlar bakın şu şekilde çeviriyorum. Patiğimi çeviriyorum. Tam denk geldi. Model 4 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için dileyen her bir şişe 13'er ilmek yapabilir. Yani küçük numara yapmak isteyenler 13'er ilmek yapabilir. Ya da büyük yapmak istiyorum 39 numara hadi 40 numara falan diyorsanız her bir şişe 15 ilmek ya da 16'şer ilmek bile yapabilirsiniz. Çünkü patik 4 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için ilmek sayıları denk gelecektir. Şimdi hanımlar hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Sonra da birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Ardından bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağım. Öncelikle bu yavru ipimi de aldım yanıma. İpimi ekleyeceğim hanımlar. Modelimiz her 4 sırada bir renk değişikliği yaparak kendini yenileyen bir model. Modelimizin şu an 1. sırasını yapıyoruz.
Öncelikle ilk bir ilmeğimi yavru ağzı ipim ile normal düz olarak ördüm. Hemen bu ipimin ucunu da şöyle siyah ipime bağlayacağım patiğimiz sökülmesin diye. Bu şekilde 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Modelimizin ilk sırasında hanımlar yapacağımız işlem şöyle. İlk ilmeğimi yavru ağzı ipim ile ördüm. Sonra siyahımı alıyorum. 3 ilmek siyah, 1 tane yavru ağzı örüyorum. 3 tane siyah, 1 tane yavru ağzı. 3 tane siyah, 1 tane yavru ağzı. 3 tane siyah, ikinci şişimdeyim. Oradan devam edeceğim. İlk şişimi örmüştüm. İkinci ve üçüncü siyah ilmeğimi ördüm. 1 tane yavru ağzı örüyorum. 3 tane siyah, 1 tane yavru ağzı. 3 tane siyah, 1 tane yavru ağzı. 3 tane siyah. Üçüncü şişimden devam ediyorum. 1 tane yavru ağzı örüyorum. 3 tane siyah, 1 yavru ağzı. Bu şekilde hanımlar 3. şişimizdeki ilmeklerimizi de tamamlayacağız. 3 siyah, 1 yavru ağzı, devam ediyorum. Yine 3 siyah. 4. şişimden devam edeceğim örmeye. Şu ikinci siyah ilmeğim, şu da 3. Ardından 1 ilmek yavru ağzı örüyorum. Tekrar 3 ilmek siyah, 1 yavru ağzı. 3 tane siyah, 1 tane yavru ağzı örüyorum ve son 3 ilmeğimi de siyah ile ördüm. Hanımlar, birinci sırayı tamamladık. Geldik şimdi patiğimizde ikinci sıramıza. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi yavru ağzı ile öreceğim. 2 tane. Yanına 2 tane siyah örüyorum. 2 tane yavru ağzı. 2 tane siyah. 2 tane yavru ağzı. 2 tane siyah. 2 tane yavru ağzı rengimle örüyorum. İlk şişimizi tamamladık. Bakın şeklimiz bu hanımlar. İkinci şişimden devam ediyorum. 2 tane siyah örerek modelime devam ediyorum burada da. 2 siyah. 2 tane yavru ağzı ilmeğimi ördüm. Yanına 2 tane siyah örüyorum. 2 tane yavru ağzı ilmeğimi ördüm. 2 siyah. 2 yavru ağzı. 2 siyah. 3. şişimden devam ediyorum. 2 yavru ağzı, 2 siyah. Bu şekilde 4 şişimizi de tamamlıyoruz hanımlar. İki yavru ağzı ördüm. 4. şişime geçiyorum. En son yavru ağzı örmüştük. Şimdi 2 tane de siyah örüyorum. Tekrardan 2 yavru ağzı ilmeğimi ördüm. Yanına 2 siyah. 2 yavru ağzı. 2 siyah. 2 yavru ağzı ve son 2 ilmeğimi de siyah ipimle ördüm. Modelimizde ikinci sırayı tamamladık. Şimdi geldik modelimizde 3. sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar bu defa ilk 3 ilmeğimi yavru ağzı ipimle öreceğim. Bakın yavru ağzı ilmeklerimiz sola doğru birer birer kayıyor bu şekilde. Yanına 1 tane siyah örüyorum. Devamında bu defa 3 yavru ağzı 1 siyah öreceğim. 3 tane yavru ağzı rengimle örüyorum. Yanına 1 tane siyah. Videoda daha açık çıkmış renkli ipimin rengi. Şöyle 3. yavru ağzı ilmeğimi de 2. şişimden alarak ördüm. Yanına 1 tane siyah. 3 yavru ağzı, 1 siyah. 3 ilmek yavru ağzı örüyorum. 1 tane siyah. 3 tane yavru ağzı ilmeğimi ördüm. Yanına 1 ilmek siyah. 3. şişimde de yine aynen devam edeceğim. Bakın 3 yavru ağzı, 1 siyah. Modelimizin 3. sırasını hanımlar bu şekilde tamamlıyoruz. Yanına 1 tane siyah ördüm. Tekrardan 3 ilmek yavru ağzımı örüyorum. 1 siyah. Yine 3 ilmek yavru ağzımı örüyorum. 1 tane siyah.
3 tane yavru ağzı ilmeğimi ördüm. Bir tane siyah. Üç yavru ağzı, bir tane de siyahımı ördüm. Dördüncü şişimdeki ilmeklerimi de tamamladım. Geldik hanımlar modelimizde dördüncü ve sonuncu sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar yapacağımız işlem şu. Siyah ipimiz bekliyor. İlmeklerimin tamamını yavru ağzı ipim ile düz olarak örüyorum. Hepsini yavru ağzı rengim ile örüyorum. Modelimizin kurulumu hepi topu bu kadar hanımlar. Her 4 sırada bir renk değişikliği yaparak aynı modeli tekrar edeceğiz. Yine ilmeklerimi, ikinci şişimdeki ilmeklerimi yavru ağzı ipim ile düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Burada da ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Böylece hanımlar dördüncü sıramızı tamamladık. Modelimizde geldik 5. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar renk değişikliği yaparak yine yavru ağzı modelimizle başladığımız gibi bu defa siyah ipimizle başlayacağız. Şimdi siyah ipimi elime alıyorum. İkinci modelimi hemen modele başlıyoruz. İlk sıradayız yine. İlk modele başlarken ilk bir ilmeği yavru ağzı ipimizle örerek başlamıştık. İkinci de siyah ile örerek başlıyorum. Bir siyah, 3 yavru ağzı. Bir ilmek siyah örüyorum. 3 ilmek yavru ağzı. Renk değişikliği yaparak model bu şekilde örülüyor hanımlar. Bakın. Bir siyah, 3 yavru ağzı. Bir siyah, 3 ilmek yavru ağzı. İkinci şişimden devam ediyorum. Bakın 3 yavru ağzı ilmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek siyah örüyorum. 3 ilmek yavru ağzı ördüm. Bir siyah, 3 ilmek yavru ağzı. Bir siyah, 3 tane renkli ipim ile örüyorum. Üçüncü şişimden devam ediyorum yine aynı şekilde. Bir tane siyah, 3 tane yavru ağzı ilmeğimi ördüm. Bir siyah, 3 ilmek yavru ağzı rengim ile ördüm. Bu şekilde 4 şişimizi de tamamlayacağız. 3 yavru ağzımdan sonra bir siyah, tekrar 3 ilmek yavru ağzı öreceğim. Dördüncü şişime geldim. Şu ikinci yavru ağzı ilmeğim, şu da 3. Yanına bir tane siyah örüyorum. Tekrar 3 ilmek yavru ağzı, 1 ilmek siyah. 3 ilmek yavru ağzı, 1 ilmek siyah. Şurada ilmek kaçırdım. Tekrar şöyle toparlayayım ilmeğimi. 3 ilmek yavru ağzı örüyorum ve dördüncü şişimde de sıramı tamamladım. Şimdi geldik modelde ikinci sıramıza. Bu sıramızda da ilk 2 ilmeğimi siyah ile öreceğim. Bakın bu defa siyah ile olanlar sola doğru kayıyor birer ilmek. 2 siyah, 2 yavru ağzı. Modelin ikinci sırası. 2 siyah, 2 yavru ağzı. 2 siyah, 2 yavru ağzı ilmeğimle ördüm. Devam ediyorum. 2 ilmek siyah. İkinci şişimden devam edeceğim. Hemen yanına 2 tane yavru ağzı örüyorum. 2 tane siyah, 2 tane yavru ağzı ilmeğim. Bu şekilde 2 siyah, 2 yavru ağzı olacak şekilde ikinci sırada ilmeklerimizi örüyoruz. Üçüncü şişime geldim. Burada da yine aynı işleme devam edeceğim. 2 siyah, 2 yavru ağzı, 2 siyah, 2 yavru ağzı örüyorum. 2 siyah, 2 yavru ağzı, 2 siyah. Devam ediyorum. Dördüncü şişime geldim. 2 yavru ağzı, 2 tane siyah, 2 tane yavru ağzı, 2 siyah, 2 yavru ağzı. Dördüncü şişimizde de aynı şekilde
ilmeklerimizi bakın tamamlıyoruz. Son 2 ilmeğimi de yavru ağzı rengimle ördüm. Geldik modelimizde 3. sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar bu defa ilk 3 ilmeğimi siyah ile öreceğim. 3. sıramda. Bakın 3. sıramda örüyorum. İlk 3 ilmeğimi siyah ile bir yavru ağzı. Bu sıramızda da 3 siyah bir yavru ağzı olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Modelimizin 3. sırası. 3 yavru ağzı, 3 siyah bir yavru ağzı. 3 ilmek siyah. İkinci şişimden devam edeceğim yine. Şu 3. siyah ilmeğim. Bir tane yavru ağzı örüyorum. 3 ilmek siyah. Bir tane yavru ağzı. 3 siyah. Bir yavru ağzı. 3 siyah. Bir yavru ağzı. 3. şişimdeyim hanımlar. 4 şişimizde de aynı işlemi tekrar ediyoruz bir sıra. 3 siyahımı ördüm. Bir yavru ağzı örüyorum. Devam ediyorum ilmeklerimi örmeye. 3 siyah bir yavru ağzı. 3 ilmek siyah. Bir ilmek yavru ağzı. Tekrar 2 siyahımı ördüm. 4. şişime geldim. 3. siyahımı da buradan alarak örüyorum. Yanına bir yavru ağzı. 3 tane siyah. Bir ilmek yavru ağzı. 3 ilmek siyah. Bir tane yavru ağzı. 3 siyah ve sonuncu ilmeğimi de yavru ağzı ipim ile ördüm. Modelimizde hanımlar 3. sıramızı da böylece tamamladık. Geldik 4. sıramıza. 4. sıramızda da hanımlar bu defa ilmeklerin hepsini siyah ipimizle örüyoruz. İlk modelimizde 4. sıramızda ilmeklerin tamamını yavru ağzı ipimizle örmüştük. İkinci modelde de ilmeklerin tamamını siyah ile örüyoruz. Modelimiz hanımlar 2 modeli birlikte yaptık. Her 4 sırada bir kendini tekrar eden bir model zaten. Sadece renk değişikliği yaparak aynı modeli yeniden örüyoruz. İkinci şişimdeki ilmeklerimin de hepsini yine siyah ipim ile düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Yine siyah ile örmeye devam ediyorum ilmeklerimi. Dördüncü şişimdeyim. Buradakileri de siyah ile örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine siyah ipim ile ördüm. Böylece hanımlar ikinci modelimizi de tamamladık. Bakın. Şeklimiz bu. Gördüğünüz gibi gayet şık duran bir model. Şekil itibariyle, görüntü itibariyle de yine gayet güzel, farklı, hoş bir model. Şimdi 4. sırayı da tamamladığımıza göre yine ip değişikliği yaparak aynı işleme devam ediyoruz hanımlar. Bakın bu defa bir önceki modelimde siyah ile başlamıştım. Şimdi de yavru ağzı ile başlayacağım. Sırasıyla 4 sırada bir dediğim gibi ip değiştiriyoruz. İlk modelimde yavru ağzı kullanarak başladım. İkincisinde siyah, üçüncüsünde yine renkli ipimle başlıyorum. Bu şekilde devam ediyor. Bir yavru ağzı, 3 siyah olacak şekilde tekrardan modelimizi kuruyoruz hanımlar. Modelimizin ilk sırası oluyor. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. İlk 2 modeli baştan sona birlikte yaptık. 3. modeli de yine bu şekilde başlatmış olduk. Bakın 3 siyah bir yavru ağzı şeklinde böyle modelimizi yapacağız hanımlar. Model böyle ilerliyor. Hanımlar ben bu patiğimin ön bölümüne kaç tane model yaptım, nasıl yaptım hemen göstermek istiyorum. Bakın şu yavru ağzı modelleri sayacak olursak şurada bir model. Bakın şu ikinci model. 3, 4. 4 tane bu şekilde yavru ağzı model olacak şekilde ördüm. Hanımlar bu benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Sizler bu boyu nasıl ayarlayacaksınız? Hemen söylemek istiyorum. Patiğinizi örerken bir ayağınıza giyin, deneyin. Ayak bileğine gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ben bu kadar yaptım ama belki siz bir model eksik yapacaksınız ya da bir model fazla yapacaksınız. Bu tamamen sizin kendi ölçülerinize göre değişiklik gösterecektir. Dediğim gibi mutlaka patiğinizi örerken ayağınıza ölçün, deneyin hanımlar. Bu şekilde çok daha iyi, doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü örelim, gelelim. Ardından da bilek ayrımını birlikte yapalım. Evet hanımlar,
Patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. 4 tane bakın şu yavru asılı desenimden oluşturdum. En son modelim hanımlar bakın siyah ile yapmıştım. En son ilmeklerimin hepsini siyah ile ördüm. Şimdi normalde modele devam etseydim yavru ağzı ipimle yine devam edecektim. Fakat patiğimin ön bölümü bittiği için bakın yavru ağzı ipimin ucunu kestim. Burada ipime de bağladım. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Öncelikle hanımlar ilk şişimdeyim. 14 ilmeğim vardı. İlk 13 ilmeğimi öreceğim. Yani şişimde son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bilek ayrımını yapacağım. Bakın şişimde son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şu şekilde birbiriyle yer değiştiriyorum hanımlar. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi şöyle ilk şişimle ördüm. Şimdi bilek ayrımını yaptık hanımlar. Burada ilmekleri birbiriyle yer değiştirdik. Bunun sebebi şu. Tam olarak burasını yaptık. İlmekleri yer değiştiriyoruz. Çünkü bu şekilde yapınca patiğimizin bu orta kısmı ayrık durmuyor. Daha sıkı ve sağlam oluyor. Bakın ilmeklerde burada ayrık bir görüntü oluşmuyor. Bu önemli bir detay. Şimdi patiğimizin yan bölümlerine geçmiş bulunuyoruz hanımlar. Şu an siyahtan ne kadar görünüyor bilemiyorum ama patiğimin şu bilek bölümlerine ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğim haroşa, bunları düz öreceğim. Arka bölüme geçmiş bulunuyoruz ve bilek kenarındaki ilk 7 haroşa ilmeğimi düz ördüm. Ardından ön yüzdeyiz ve yine ilmeklerimi düz olarak örmeye devam edeceğim. Hanımlar patiğimizin arka bölümüne geçtik. Patiğimizin arkasını örerken ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Yani bilek ayrımına kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Bu defa arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Ben patiğimin arkasını örerken hanımlar ilmeklerimi farklı alıyorum. Bakın göstereceğim şimdi. Şişim üstte, ipim altta olacak şekilde. Bu şekilde alıyorum. Ön bölümünü yaparken şöyle yapıyordum. Şişim altta, ipim üstte. Ama arka bölümde böyle alıyorum. Hani böyle almamın sebebi de şu. Arka yüzde hanımlar patiğimizin bu arka bölümünde ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyorduk. Arka yüzde ters ilmekleri örerken ilmeklerimin yönü bu şekilde alınca düzgün düşüyor, rahat örebiliyorum. Sebebi bu. Sizler nasıl düzgün, nasıl rahat, kolay örebiliyorsanız bu bölümleri o şekilde yapabilirsiniz. Bakın son 7 ilmeğim haroşa, yine bunu da normal düz olarak örüyorum. Bakın bilek ayrımına geldik. Yapacağımız işlem şu. Bilek ayrımından sonra geri dönüyoruz hanımlar. Bakın arka yüzdeyiz. Bu aşamada ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek düz öreceğim haroşa olduğu için. 5 oldu. 6, 7. Böylece hanımlar siyahtan pek görünüyor mu görünmüyor mu anlayamadım ama buraya bir diş haroşamız düştü. Kalan ilmeklerimi de bakın şu anda arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Tabanımdaki bir diğer şişime geldim. Yine buralardaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Bilek ayrımı yaptığımız son şişimizdeyiz hanımlar. Buradaki ilmekleri de ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için bu bilek bölümündeki 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı burada. Bu ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Bakın bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımından sonra geri döneceğiz. Hanımlar artık patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Yani bu şekilde arka bölümü tamamlayacağız. Patiğimizin arkasında başka yapılacak hiçbir işlem yok. Yine bakın ilk 7 ilmeğimi haroşaydı düz ördüm. Yine ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de diğer bilek ayrımına kadar düz olarak öreceğim. Sonra tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde de ilmekleri ters öreceğiz. Sadece kenarlarımızdaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Şimdi burada kenarlarda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin arka bölümüne yani şuraya
Toplamda haroşa sıralarını sayacak olursak 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Sizler yine bu aşamada patiğinizi ayağınıza giyin, ölçün. Hani ölçerek yapın. Patiğinizin bu arka bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor hanımlar. Bu kenara gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde patiğiniz ayağınıza tam olur. Çok daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından da birlikte topuğumuzu kesmeye başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım. Geldim buraya 15 sıra haroşamı ördüm. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bu bölüm genişlediği için bakın ilmeklerin hepsi şöyle tek şişle toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de bu sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Model bütünlüğü sağlansın diye. Bu şekilde 7 haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da hanımlar topuğumuz için bakıyoruz 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyim. Kesim yaptım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Yine bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24.'yi örerken kesimimi yapacağım. İlk 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. örerken öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimi de yaptım. Bir önceki sırada burada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yine yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüze tekrar ilk 23 ilmeği örüp 24.'yi örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki 6 ilmeğin bitene kadar patiğimin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi kestim geldim. Şimdi bu aşamada yapacağımız işlem şöyle. Patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda kalacak şekilde böyle ikiye katlıyorum ve kesimlerden sonra hanımlar yine diğer sağ şimdi de 24 ilmeğim kalmıştı. İlk başta bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit. Ben kesim işlemini tığ ile kolay yapabiliyorum hanımlar. Tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz hanımlar. Her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Aynı yönde oluyor. Zaten gizli kesim olduğu için arkada izi bile belli olmuyor. Hasada olmuş, hasolda hiç fark etmiyor. Ben bu tarz topuğu çok beğendiğim için patiklerimde de bunu kullanıyorum. Tabi sizler beğenmeyebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz ya da bildiğiniz, daha kolay gördüğünüz farklı patik topuk kesim yöntemleri de olabilir. Dilediğiniz şekilde patiğinizin topuğunu yapabilirsiniz hanımlar. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz topuğunuzu. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı. İlmeklerimi yine sırasıyla kesiyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden
birer tane ilmek alıyoruz. İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz hanımlar. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki şişteki ilmek sayısı da eşit olduğu için ilmekler de kesilirken aynı anda bitecek zaten. Gördüğünüz gibi şu an son ikişer ilmeğim kaldı. Bunları da yine aynı şekilde alıyorum. İkinciyi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdakileri topladım. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Yine ikinci ilmeğimi ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Şişlerimiz boşa çıktı artık. Tığımdaki iki ilmeği topladım. Ve en son buraya 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum. İpimizi kesiyoruz hanımlar. Patiğimizi tamamladık. Hemen ipimizin ucunu da gizleyelim. Bu renkli iplerimin ucunu da hani şu yavru ağzı renklerimi video aralarında hep böyle eklediğim kestiğim iplerin uçlarını gizledim hanımlar. Sizler de bu şekilde ilmek aralarından geçirerek gizleyin ki patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Bakın iç tarafı da yine bu şekilde. Gel hemen bakalım şöyle bir topuğumuza bakın. Gizli kesim olduğu için belli bile değil. Çok şık, zarif duruyor. Patiğimiz bitti hanımlar. Görüntü itibariyle şekil bu. Hemen bir de manken ayağıma giydireceğim. Bir saniye, hemen bir manken ayağımı bulmam lazım. Evet, sonunda bulabildim. Bir güzel giydirelim. Bir de ayağımızda da görelim patiğimizi. Çok güzel, çok zarif bir patik oldu. Yapılışı da gerçekten kolay. 5 diş patiğe yeni başlayacak olan hanımlar da böyle bir model tercih edebilirler. Zorlanmadan yapılabilecek hoş bir model. Evet hanımlar, bakın mankendeki duruşumuzu da yine bu şekilde birlikte yaptık. Şöyle. Diğer yandan da şöyle göstermek istiyorum. Topuğumuz yine bu şekilde. Tabanımız. Evet hanımlar. Yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.